Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olun çünkü buna çok ihtiyacımız var. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm akşam vakti köşkün büyük odasında köşk sakinlerinin konuşma esnasında başlıyor. Mukadder bir sürpriz yaparak yemek masasına geldi. Beyza yine her zamanki gibi ortamı gelecek cümleler kullanmaya başladı. Beyza Cihan'a hançerin durumunu sorunca Cihan sinirlendi. Cihan Beyza'ya artık hançer hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Beyza ev halkına hançer hakkında bilgiler vermeye başladı. Beyza ev halkına hançerin hamile olduğunu söyledi. Herkes şaşkın bir şekilde birbirine bakmaya başladı. Beyza Cihan'a hançer kimden hamile kaldı diye sordu. Cihan sert bir şekilde elini masaya vurdu. Beyza Cihan'a sen neden sinirlendin, hançer hakkında bir şey mi gizliyorsun dedi. Beyza Cihan'a hançer Mukadder'e bir torun vermek için bu köşke geldi dedi. Beyza Cihan'a Sinem hançeri sevdi, sen de hançerden bir türlü vazgeçemiyorsun, yeter artık dedi. Beyza Cihan'a hançer kimden hamile dedi. Cihan öfkeli bir şekilde Beyza'ya hançer şerefsiz bir adamdan hamile kalmış dedi ve sinirli bir şekilde oradan ayrıldı. Diğer tarafta ise Melih ve hançer, Ertuğrul'un evinin bir odasındadır ve sohbet ediyorlardır. Melih hançere benim peşimden gelmemeliydin dedi. Hançer Melih'e bana yaptığın iyiliğe karşılık bunu yapmasaydım kendimi suçlu hissederdim dedi. Melih hançere sana yardım etmeye çalışırken her şeyi berbat ettim dedi. Hançer Melih'e senin her zaman iyi niyetli birisi olduğunun farkındayım dedi. Melih kendisinin işe yaramaz birisi olduğunu söyleyerek kendisini kötülüyordur. O esnada Ertuğrul ikiliye çay servisi yaptı. Birkaç dakika sonra Ertuğrul'un karısı yatağından düştü ve herkes diğer odaya gitti. Neyse ki yaşlı kadında bir sorun yoktu. Hançer kadınla ilgilendi ve diğer iki adam diğer odaya gittiler ve sohbete devam ettiler. Ertuğrul Melih'e karı koca arasında geçen bağın ve ilişkinin temellerini anlatmaya başladı. Melih Ertuğrul'un her cümlesini duyarken Sinem'e yaptığı haksızlığı hatırlıyordur. Dakikalar ilerledi, Melih izin istedi, evden ayrıldı. Diğer tarafta ise Beyza odasındadır ve Gülsüm ile sohbet ediyorlardır. Beyza Gülsüm'e hançerin Melih'ten hamile olduğunu az önceki toplantıda söylemek istedim ama Cihan buna müsaade etmedi dedi. Beyza Gülsüm'e Sinem de hançeri seviyordu ve artık onun nasıl bir kadın olduğunu öğrenmiş oldu dedi. Gülsüm Beyza'ya Melih adeta dul kadınları seven birisi dedi. Beyza şaşkın bir şekilde Gülsüm'e ne demek istiyorsun dedi. Gülsüm Beyza'ya Melih evlenme vaadiyle Sinem'i kandırdı ama en son hançeri seçti dedi. Beyza Sinem hakkında yeni bir bilgiye ulaştığı için mutludur. Sinem için zorlu bir sürecin başlayacağı kesindir. Öte yandan Cihan eski evdedir ve hançerin Melih'i koruyan cümlelerini hatırlıyordur. Cihan hançerden gelen ihaneti bir türlü sindiremiyordur. Cihan kendi kendine konuşarak hançer Melih'i seviyorsa neden bu eve gelmek istedi ki dedi. Cihan kendi kendine konuşarak hançer bir anda neden böyle değişti dedi. Cihan hançerin hala yalan söylediğini umut etmek istiyordur. Cihan masadaki çerçeve içerisinde hançer ile çekildiği fotoğrafı göremeyince morali bozuldu. O dakikalarda hançer Ertuğrul'un evindedir, karnındaki bebeğiyle dertleşiyordur. Hançer bebeğine artık baban Cihan, sonsuza dek hayatımızdan çıktı dedi. Hançer bebeğine belki ileri yıllarda Melih'i tanırsın ve ona teşekkür edersin çünkü çok fedakar bir adam dedi. Diğer tarafta ise Cihan çerçeveyi kırdıktan sonra eski evdeki yatak odasına gitti. Cihan kendi kendine konuşarak hançer neden bize bunu yaptı diyordur. Cihan yatağın üzerinde hançer ile birlikte çekildiği fotoğrafı gördü. Cihan kendi kendine konuşarak hançer Melih'ten hamile ve onu seviyor.
Ama benim ile çekilmiş fotoğrafı yastığının altında neden saklamış dedi. Cihan'ın gittikçe kafası karışmış ve hançerin amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordur. Cihan yine hırslı cümleler kullanmaya başladı. Cihan kendi kendine konuşarak hançer aklımdaki soruları cevaplamadan hayatımdan çıkamaz dedi. Köşkün büyük odasında Gülsüm ve Sinem sohbet ediyorlardır. Gülsüm Sinem'i sinirlendirmek ve yeni iddiaları Sinem'e bildirmek için sinsice Sinem'e yaklaşmaya çalışıyordur. Gülsüm Sinem'e son zamanlarda köşkte çok kötü şeyler yaşanıyor, adeta köşkün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor dedi. Gülsüm Sinem'e Melih iyi bir insan gibi görünse de gerçekten çapkın ve tehlikeli birisi dedi. Sinem şaşırdı ve Gülsüm'e ne demek istiyorsun dedi. Gülsüm Sinem'e bu cümleyi yanlışlıkla söyledim ama sana bildiklerimi çekinmeden söyleyeceğim dedi. Gülsüm Sinem'e, Melih ve Hançer eski evde gizlice buluşuyorlarmış dedi. Sinem'in göz bebekleri bir anda büyüdü ve surat ifadesi adeta buz kesildi. Gülsüm Sinem'i sinirlendirdikten sonra sohbete yarım bıraktı ve oradan ayrıldı Sinem, Melih tarafından ihanete uğradığını düşünmeye başladı. Ertesi sabah oldu. Cemil gece boyunca uyuyamamış ve yine hançeri düşünmüştür. Derya Cemil'e artık hançere acımamasını söyledi. Derya Cemil'e hançer ahlaksız bir kadın ve onun sevgilisi şoför Melih'tir dedi. Cemil kız kardeşinin bu kadar ahlaksız birisi olabileceğini hiç tahmin etmiyordu. Derya Cemil'e hançer dün bu eve gelmeye çalıştı ama onu bu evden kovdum dedi. Cemil Derya'ya Melih isimli adam Cihan'ın şoförüydü, hançer böyle bir ahlaksızlığı nasıl yapabilir dedi. Derya, Cemile hançer tam bir aptal kadın, zengin olan Cihan'ı bıraktı, şoför olan Melih'e aşık oldu dedi. Diğer tarafta ise Ertuğrul'un evinin kapısını zili çaldı ve gelen kişi Melih'tir. Hançer Melih'i kapıda görünce şaşırdı ve bu şehirden gitmedin mi dedi. Melih hançere bu şehirden gitmeden önce iddia ettiğim babalığı korumaya geldim dedi. Melih ve hançer evin bahçesindeki masaya oturup sohbet etmeye başlar. Melih hançere ben beceriksiz bir adam olarak kalmak istemiyorum dedi. Melih hançere sana söylediklerimin arkasındayım ve seni yarı yolda bırakmayacağım dedi. Melih hançere aldığı kıyafeti hediye etti. Melih hançere eğer iznin olursa seni soktuğum bu zor durumdan kurtarmak istiyorum dedi. Melih hançere izin ver, karnındaki bebeğe babalık yapayım ve soyadımı ona vereyim dedi. Diğer tarafta ise Cihan şirketteki ofisinde Engin ile sohbet ediyordur. Cihan Engin'e hançer yastığının altında benim fotoğrafımla birlikte uyumuş dedi. Cihan Engin'e sence hançer neden böyle yapıyor dedi. Engin Cihan'a hançerin neden böyle yaptığını bilmiyorum ama onun çok fedakar bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Cihan, Engin'e hançer sanki iki insan kişiliğine bürünmüş gibi bana çok incitici cümleler kullandı dedi. Cihan Engin'e dayanamıyorum, şimdi gerçekleri öğrenmeye gideceğim dedi ve oradan ayrıldı. Dakikalar ilerledi, hançer Cemil'in evine geldi ve kapıyı açan Derya'dır. Hançer Derya'ya Cemil ile konuşmaya geldim dedi. Derya hançere evden kovmaya çalışırken ses çıkarttı, sesi duyan Cemil ikilinin yanına geldi. Cemil hançerin kolundan sertçe tuttu ve onu evin içerisinden kovdu. Cemil hançere artık umrumda değilsin, senin gibi bir kız kardeşim yok dedi. Bahçede duran Melih, Cemile hançer ile biz buraya hayırlı bir iş için geldik dedi. O anlarda Cihan sokaktadır ve onları seyrediyordur. Melih ve hançer Cemil'in evine giriş yaptılar ve Cemil ile konuşmaya başladılar. Melih Cemile hançer ile biz bir hata yaptık, izin verirsen bu konuyu konuşalım dedi. Cemil Melih'e hançeri hamile bırakmadan önce bu eve gelip benden izin alacaktın dedi. Cemil Melih'e her şey için geç kaldınız dedi. Cemil hançere komşulara rezil olmamak için sizi evin içerisine aldım dedi. Melih Cemil'e büyük bir cahillik ettik, sen bizim büyüğümüzsün, bizi dinlemeni istiyorum dedi. Melih Cemil'e buraya çiçek ve çikolata ile geldik çünkü gönlünüzü kazanmak için dedi. Cemil Melih'e böyle yapmacık şeylerle gelmemeliydin buraya dedi.
Cemil Melih'e buraya evlilik cüzdanı ile gelmeniz gerekiyordu. Ama sizin parmaklarınızda yüzük bile yok dedi. Hançer Cemil'e her şeyi aniden gelişti, bu yüzden açıklama yapamadık dedi. Derya Hançer'e karnındaki bebek kaç aylık ki sen gizlice bebek kıyafetleri alıyordun dedi. Cemil ikiliye çabuk evden defolun gidin dedi. Melih, Sinem ile aldıkları evlilik yüzüğünü hatırladı ve cebinden çıkarıp Cemil'e gösterdi. Melih Cemil'e ben evlilik yüzüklerini almıştım dedi. O esnada evin kapısı çaldı ve eve Cihan giriş yaptı. Cihan Melih'in elinde evlilik yüzüklerini görünce şaşırdı. Cihan Melih'e beni gittikçe daha da şaşırtıyorsun dedi. Cemil öfkeli bir şekilde Cihan'a ne saçmalıyorsun, ne işin var burada dedi. Cihan Cemil'e mevzu çok uzun, oturup konuşmamız gerekiyor dedi. Cihan masada duran çikolata paketi ve çiçeği yere attı. Hançer Cihan'a buradan git, daha fazla bizimle uğraşma dedi. Cihan Cemil'e buraya kötü niyetle gelmedim, bir adeti yerine getirmek için geldim dedi. Cihan Cemil'e buraya damat adayı hakkında bildiklerimi açıklamaya geldim dedi. Melih öfkeli bir şekilde Cihan'a benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun, sus dedi. Cihan Cemil'e Melih ihaneti seven birisidir dedi. Melih Cihan'a saldırmaya çalıştı ama Hançer onu durdurdu. Cihan Melih'e sen gemiyle kaçacağın esnada ben seni yakalayıp hançerin önüne getirmedin mi dedi. Melih Cihan'a hançeri yüzüstü bırakmadım ve onun yanındayım dedi. Cihan Melih'e sen ihaneti seven dengesiz bir adamsın, her an gidebilirsin dedi. Cihan Melih'e sen kendine güvensen de hançere güvenme, onun hakkında bilmediğin bir şeyi sana söyleyeceğim dedi. Cihan ceketinin cebinden hançer ile çekildiği fotoğrafı çıkarttı ve Melih'e gösterdi. Cihan Melih'e hançerin yastığının altında bu fotoğrafı buldum dedi. Cihan Melih'e hançer sadece seni bir intikam almak için kullandı dedi. Cemil ve Derya şaşkın bir şekilde olanları seyrediyordur. Cihan fotoğrafı yırttı ve hançerin suratına fırlattı. Cihan hançere sakın bir daha karşıma çıkma dedi. Cihan hançere sizin evliliğiniz bir kağıt üzerinde olacak çünkü siz birbirinizi kullanıyorsunuz dedi. Hiç kimse Cihan'a karşılık veremiyordur. Cihan, hançer ve Melih'e size evliliğinizde mutluluklar dedi ve oradan ayrıldı. Cemil hançere artık sana kullanacak bir cümle bulamıyorum, defol bu evden dedi. Cemil Derya'ya hançerin tüm kıyafetlerini getir ve ona ver, bir daha bu eve gelmesin dedi. Melih Cemil'e Cihan'ın bir cümlesine mi inanıyorsun dedi Cemil ve Derya hançer ve Melih'i evden çıkarttılar. Cemil hançere bir daha bu eve gelme dedi ve evin kapısını kapattı.